Herkese merhaba. Bugün 2006 model Alfa Romeo GT modeliyle birlikteyiz. Ama bu öyle sıradan bir GT değil. Bu aracın üstünde 3.2 litrelik V6 bir Alfa Romeo motoru var. Namı diğer Busso diyebiliriz. Busso motorları Alfa Romeo'nun V6'larına söylenen bir isim. Daha doğrusu oldukça geçmiş yıllarda tasarlanmış ve günümüze kadar gelmiş. Ama bu araçta belli bir süre kullanıldıktan sonra artık üretilmiyor ve GM'in motorlarına geçilmiş. Daha sonra günümüzde artık Giulia modelinde Ferrari destekli olarak geri dönmüş diyebiliriz. Tabii Busso'nun önemi şurada. Alfa Romeo'nun özbeöz kendi evinden çıkmış bir motordu Busso motorlar. Ve de ünlü makine mühendisi hem Fiat'ta çalışmış hem Ferrari'de hem de Alfa Romeo'da çalışmış Giuseppe Busso'nun bir eseri ve işte bu nedenle bu motorlara Busso adı verilmiş. Oldukça önemli. Yanımda Kemal var. Mükemmel bir aracım var. Eyvallah. Tabii. Gerçekten nadir bir araç. Senden dinleyelim istersen. Evet. Bu öncelikle bizim garajımızdaki araçlardan, güzel araçlardan bir tanesi. Kardeşime ait. Ona teşekkür ediyorum. Beraber bu videoyu hazırlama noktasında bize aracına ödünç verdiği için. Rakamlardan bahsedersek, GT'nin, Alfa GT'nin yaklaşık üretimi 75-80 bin civarında bütün modeller. GT ise yaklaşık 4400 adetler civarında üretilmiş durumda. Ülkemizde ise yaklaşık 4 veya 5 adet var toplamda. GT 3.2. 3.2 bahsettiğim Busso makina Türkiye'de yine sayılı olan bir makina. Benim bildiğim kadarıyla bir adet Bursa'da 147 GTA var. Türkiye'de yine İstanbul'da bir adet 156 GTA var. Artı 4-5 adet dersek toplamda 7 adet Busso'dan bahsediyoruz. Tabii Busso serisi hani 2.5'lar veya 6'lar ve benzeri olarak devam ediyor ama hani son geldiği nokta o efsane makine 3.2 toplam 7 adet araçta bulunuyor. Bizim aracımız şu an yaklaşık 75 bin kilometrede. O içine oturduğun zaman Alfa'da sen de hissetmişsindir. Aslında sana sormam lazım. Koltuklarını nasıl buldun? Şöyle söyleyeyim. Araca ilk biner binmez bir şey beni böyle sardı. Değil mi? O derece bir inanılmaz bir sarma hissi var. Sanki ben şu an arabayı giydim. Ciddi şekilde aracın böyle sürücü odaklı ve içindekine bu sürüş özelliklerini hissettirecek düzeyde bir araç olduğunu biner binmez hissettiriyor. Aynen. Ayrıca bu motorun hırıltısı, uğultusu da ayrı bir güzel geliyor. Çünkü dediğimiz gibi 3.2 litrelik bir V6 Busso motorumuz var. Tabii senin egzozunda da bir özel uygulamalar var. O da ayrı bir mevzu. Motor yani egzoz sesini çok daha güzel bir seviyeye getiriyor. Resmen bu Maserati'lerdeki hatta Ferrari'lerdeki sesi burada elde ediyoruz. Sonuçta aynı grup araba. Alfa Romeo dediğimiz zaman geçmişi tamamen Ferrari ile Maserati ile ortak olan bir marka. Onu başta söyleyelim. Günümüzde böyle işte ya Alfa Romeo Fiat'tır deyip geçmemek lazım. Ferrari gibi bir marka bile Alfa Romeo'nun içinden çıkmış bir markadır. Neden? Ferrari'nin
kurucusu Enzo Ferrari Alfa Romeo'nun yarış pilotuydu. Oldukça önemli bir isim. Söylemeye zaten gerek yok. İşte böyle önemli bir markadır. Ve de yarış tarihi çok ciddidir. Yani bu mesela ahşap direksiyonun bile çıkış noktaları bu yarışlardan, daha Ferrari ortada yokken Alfa Romeo ile Enzo Ferrari yarışlara katılıyordu. Ve merak ediliyor işte 4 yapraklı yoncamız. Onun bile hikayesi işte bu yarışlardan geliyor. Hemen şöyle ben bir kabaca bahsedeyim. Bir yarış pilotu var 1920'li yıllarda yarışan. Ugo Sivocchi'ydi galiba. Ugo Sivocchi kendisi çok hızlı bir pilot. 1924-25 yılları olması lazım. Ve de ama hep yarışları önde götürüyor. Ama bir türlü birinci bitiremiyor. Yani gerçekten kabiliyetli. Şansı bir türlü kıramıyor adam. Ondan sonra bir gün diyor ki ya şu 4 yapraklı yoncayı ben bir arabama yapayım, şans getirsin bana diyor. Ve de yarışı birinci bitiriyor. Tamam diyorlar, bundan sonra biz bu yoncayı koyalım buraya diyorlar. Ama bir sonraki yarışta artık Alfa Romeo yeni modeline geçiyor. P1 olması lazım o zaman da. Ve de araç o yetiştirilemiyor. Üzerine boya işlemleri tam yapılamıyor. İşte o quadrifoglio amblemi de koyulamıyor ama bunu önemsemiyorlar. Niye önemsemiyorlar? Diyorlar ki bu hazırlık turları nasıl olsa, daha doğrusu antrenman turları. O yüzden biz bunu geçelim diyorlar. Bu sırada Ugo Sivocchi kaza yapıyor ve hayatını kaybediyor. İşte bu nedenle de bu amblemin kullanılamamış olmasına uğursuzluk getirdiğine inanıyorlar ve o tarihten sonra bütün yarışlarda Alfa Romeo Quadrifoglio amblemini kullanıyor. Şans getirsin diye. Ve de 1960'lı yıllarda o zamanın Giulio modelinde bir homologasyon versiyonunda sadece 501 adet üretilmiş Giulia'nın bir T'yi tam hatırlayamadım. O modelinde ilk kez Quadrifoglio amblemi de kullanılıyor ve günümüze kadar da geliyor. Senin aracında da var Quadrifoglio amblemi, evet. Ama sonradan taktın sanırım, ama orijinal amblem. Evet, orijinal amblem. Değil mi? Çamurluklarda yer alıyor. Sen de şans getirsin diye taktın herhalde. Alfa'yı çok seviyorum. Şansın bol olsun gerçekten. Her anlamıyla ciddi anlamlar yüklenmiş ve bunlara sahip olan bir marka. Bunun değerini bilmek lazım. Yani böyle fiyat deyip geçmeyelim Alfa Romeo için. Mesela biraz sonra tünele gireceğiz değil mi? Evet. O tünel sesi çok meşhurdur. Camlarımızı da hafif aralarız. Hatta bu senin özel egzoz sesini de açarız. Tamam. Bir duyarız. Kabaca motorundan hemen bahsedeyim. Hep Busso olduğundan bahsettik. V6 olduğundan bahsettik. 240 PS güce sahip bir ünite. 300 Nm'de torka sahip. Ama senin bu yaptığın çeşitli işlemler var motorda. Evet. Ne kadara çıktı mesela aşağı yukarı ve neler yaptın, onu da istersen şöyle bir anlatalım. Evet, kısaca bahsedersek bu 240 beygir stok aracın gücü. Fakat biz ilk aracı aldıktan sonra yaptığımızda aynı ölçümlerinde 225 beygir gibi bir güç aldık. Neler yaptık? Bu makinelerin en büyük güç alınabilecek noktası throttle büyütülmesi, yani gaz kelebeğinin büyütülmesi. Stok olarak bunlarda 67 mm bir gaz kelebeği var. Bu araçlara 76 mm Ferrari 360 Modena gaz kelebeği veya F430 84 mm upgrade'leri yapılıyor. 76 mm stok emme manifoldu ile yapılabiliyor, biraz ağzı büyütülerek. Fakat 84 mm'yi takamıyorsunuz. O yüzden de biz de karbon fiber intake manifoldu yaptırdık ACT markasına. Ve ağız giriş kısmını tam 84 mm F430 throttle ile tam örtüşecek şekilde yaptık. Bu şekilde hem emme manifoldunun hacmini büyüttük hem de gaz kelebeğini büyütmüş olduk. Bunu Alfa Motorsport Co. UK'nin yazılımıyla destekledik. Çünkü Türkiye'de çok bilinen bir makine değil. O yüzden yazılım noktasında Alfa yarış arabalarını hazırlayan Alfa Motorsport Co. UK'den destek aldık. Ve egzoz sistemi tarafında da bunlar tabii makineler, V6 makineler. 2 manifold var, çift katalizör var. Sonrasında birleşiyor. Bu çift katalizörü biz ikisini iptal ettik. Aracın altındaki ikinci katalizör seviyesi olarak geçen katalizör, ufak bir orta susturucu ve son susturucu yer alıyor. Bu haliyle bile şurada kısa bir ikinci vites demo yapabiliriz. Güzel bir omurtusu ve sesi vardır.
süper. Kutu içinde BMC hava filtresi kullandık. Orijinal intake box'ı iptal etmek istemedik. Çünkü onun yanında bir resonator box var. O da hem alt devirlerdeki homurtuyu ve biraz daha torkun yüksek olmasını sağlıyor. Makinede yapılanlar bunlar. Egzoz sistemiyle desteklenince yaklaşık aracın gücü 265-270 beygir bandına geldi. Tork'ta ne Tork'ta yaptınız? yaklaşık 300 seviyelerinden 370'ler seviyelerine kadar çıktı. Çok güzel çıkmış. Ve hani önden çekiş bir araç için gayet güzel bir güç. Evet. Diğer taraftan tabii yol tutuş namına da değişiklikler yaptık. Öncelikle bu araba standart bir diferansiyelden geliyor. Bunu orijinal Alfa'nın Q2 diferansiyeline ekledik. LSD hani belli bir seviyede Sınırlı kaymalı, diferansiyelimize ekledik. Hani diğer tabirlerle de kilit dediğimiz diferansiyel olarak da adlandırıyoruz. Önden tutulması çok daha iyi bir seviyeye çıktı. Tabii kule gergisi, işte belli noktalarda mesela motor üst kulağı gibi süspansiyonun bazı tarafındaki poliüretan burçlardan da buna destek verdik. Tabii egzozumuzda şöyle bir noktamız da var. Şimdi onun da bir demosunu yapalım. Evet. Egzozu açtık şimdi. Son susturucudan önce bir cutout'umuz var. Şimdi tabii araba başka bir karaktere bürünüyor. Şurada ses 3-4 katına çıktı. Evet, tünele gidelim. Ben de şöyle hafif açıyorum. Alfa'dan Maserati'ye dönüşüyoruz. Evet. İnanılmaz. İşte bu ses gerçekten alması çok zor bir ses. Yani bunun BMW'de olsa, Mercedes'te olsa bu karakterde böyle Ferrari gibi, Maserati gibi bir sesi bu motordan, bu araçtan başka bir yerde almak gerçekten zor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Fakir adamın Ferrari'si. Aynen doğru. Ya da halk Ferrari'si artık ne derseniz bu fiyata böyle bir zevk yok. Böyle bir ses yok. Onu açıkça söyleyelim yani. Gerçekten buna tabiri doğru tabiri gerçekten halkın Ferrari'sidir. Veya fakirin Ferrari'sidir. Aynen. Çünkü bu araç açısından baktığınız zaman hani örnek olarak diyelim değer 100.000 TL ise bu sesin değeri 1,5 milyon TL'dir. Bu sesi almak için bir Maserati'ye falan binmek lazım. Aynen. İnanılmaz kütürtülere sahip ara gazlamalarda birazdan ileride onun demosunu yaparız. Ses anlamında çok özel bir araçtır. Tabii klasik şey var. Abi egzozu nerede yaptırdın? Arkadaşlar bu ses sadece egzozdan gelse Aynen. her arabada yaparlar. Yani. Bunun için bu makine de gerekiyor, bu Busso gerekiyor. Busso'nun zaten güzelliklerinden biri bu. Hem kaputu açtığınız zamanki o muhteşem sanat eseri gibi görüntüsü artı muhteşem sesi. Evet. Bence bu Busso motorlar bütün şu ana kadar üretilmiş motorlar içinde günümüz geçmiş dahil en güzel görünüme sahip motor diye ben kendim düşünüyorum açıkçası. Hakikaten şöyle baktığınız zaman bir motora değil de bir sanat eserine, bir tabloya bakmış gibi hissediyorsunuz. Yani bütün detaylar bu kadar mı güzel yapılır yani? Mesela şimdi stok haliyle basıyoruz. Muazzam. Yere de yapışıyor yani. Bayağı da güzel bir viraj döndük şimdi. Tipik bu İtalyan salınımı var araçta. Böyle virajı alırken bir Alman gibi böyle mıh gibi yapışma değil. Böyle hafif, böyle sallantılı bir şekilde alıyorsunuz. Ama insanı tedirgin etmiyor. Mesela şimdi de döndük. Gayet de zevkli yani. Ses zaten bas, şu viraja gir, gazla gir, vites düşür gir, böyle adamı zorluyor yani, hissediyorsunuz. Sen de zaten o gazla gidiyorsun. Ya şöyle söyleyeyim, hani çok keyifli yol tutuşa sahip bir araç. Evet. Şimdi süspansiyon tarafından bahsedelim. Süspansiyonumuz biraz yaylanıyor. Dikkatli arkadaşlar da farkına varmıştır. Evet. Sebebi de süspansiyon tarafında biz çok sert yapmadık. Özellikle kardeşim konforu da kaybetmek istemediği için biz Bilstein B4 amortisörler ve Aybach yay kullandık. Aybach yayla hem sportif yol tutuş noktasında hem de 2,5 santim yaklaşık düşürerek güzel bir görüntü yakaladık. Evet. Öbür tarafta da Bilstein'in B4 amortisörünü kullandık. B4 artı standart amortisörlerin bir tık üstünde yer alıyor. Hani standart amortisörü değiştirmek istediğiniz zaman kaliteli bir amortisörden Bilstein B4 kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde virajlı yollarda aracın lift off oversteer özelliğini de kaybetmemiş olduk. Yani o viraj içinde gazlarken, yani gazdan çektiğiniz zaman o arka tarafın bırakıp toplaması konusu. Evet, sonuçta bir arkadan itiş araç gibi değil. Ama önden çekerler noktasında burada bize güzel bir opsiyon sunuyor. Frenlerimiz gayet iyi. Sen de fark etmişsindir. Evet, çok güzel. İlk böyle sen bastığın zaman ön tarafa oldukça hızlı yaklaşıyorsun. Ben biraz tedirgin oldum. Değil mi? Acaba
Ama daha sonrasında frene bastığın zaman, şey yaptığın zaman ilk tecrübeyle onu attım. Sonra rahatladım. Gerçekten de güzel yani. Hem yapışıyor hem güzel duruyor. için deviri söyleyelim. Şu andaki devrimiz yaklaşık 7500-7600 devire kadar rahatlıkla dönebiliyoruz. Bayağı güzel çeviriyor. Devir evet arttırdık. Bir kere stok olarak bir yağ soğutucu geliyor. O yüzden bir de atmosferik makine. Gerçekten saatlerce basabilirsiniz kesintisiz. Frenlerimiz bu araçta stok olarak Brembo'lar geliyor. 4 piston, 330 mm önde. Bir de yine çelik örgülü. Bütün araçlarımızda yaptığımız gibi çelik fren hortumu diye tabir edilen fren hortumlarından kullandık. Onlar da tabii bu pedaldaki hissiyatı çok daha kaliteli, iyi bir seviyeye getiriyor. Çok daha iyi bir şekilde frenin oranını hissedebiliyorsunuz fren yaparken. Çok farklı araçlar sen de kullanmışsındır. Evet. Ben de kullandım. Her türlü Almanından işte İtalyanına vesaire. Ve işte Alfa'nın da alfalığı burada. Onu söylemek lazım. Alfista olan arkadaşlar boşuna olmuyorlar. Yani bir bildikleri de var. Onlara da buradan selamımızı gönderiyoruz hepsine. Evet. Eksiği var mı? Evet, ufak tefek var. Burada mesela Alfa dışarıda Bertone'yle çok güzel bir tasarım yakalamış. İnanılmaz makine kullanmış. Altyapı çok güzel. 147-156'ların yine o çok noktadan bağlantılı süspansiyon sistemine sahip. Fakat içeride kullandığı genel olarak 147'nin burada kabinini görüyoruz. Yani içeride özel bir tasarım yapmamış. 147 kullanan 147 arkadaşlar. 147 birebir aynı zaten. Evet. Göstergelere bakıldığı zaman 300'lük güzel bir kadranımız var. Evet. Buradaki ayrıntılardan bir tanesi hani 90 hemen daha solda ortada yer alıyor. Yani diğer araçlardan 60'ın 40'ın yer aldığı yerde tam yukarıda 210 yer alıyor. Şöyle güzel bir kadranımız var. 8000 devir dönen o göstergeler size doğru. 300 zaten geliyor. Sözün bittiği yer. Burada cam düğmeleri yine hani ufak eksilerden. Cam düğmelerimiz biraz hassas. Özellikle yıkamacılar maalesef biraz daha sert davranabiliyorlar. O yüzden bu cam düğmeleri arada kırılabiliyor. Benim de elim ağırdır bu arada. Testlerde yaparım. Takipçilerimiz hep uyarırlar. Dur yavaş elinde kalacak falan diye. O yüzden çok nazik elliyorum. Evet. Böyle şey yapıyorum. Dikkatli daha. Onun haricinde hani rahatla yani o konuda. Bu klima ünitesi yurt dışında eBay'de çok uygun fiyatlı bulduk. Bu düğmeler aşınıyor. Onları değiştirdik sıfırıyla. Bu direksiyondaki düğmeler yine bu araçların hastalığıdır. Üzerleri soyulur. Onlar sadece düğmeler değiştirildi. Burada normal böyle bir kart vizitlik yer alıyor. Burası da bardaklık. Aynen bardaklık yer alıyor. Yolumuz güzel virajlı bir yol. Şöyle bir hemen Şimdi sözün bittiği yer şu an artık konuşma, sahne, egzozu. Güzel kayıyor yani. Şu an hissediyoruz kontrollü bir şekilde. Ama kilitli hemen çekiyor. Evet, hemen hissettiriyor. Frenler gerçekten çok iyi. Aracın yapışması da çok güzel. Tabii çift şerit geliş gidiş olduğu için hani tam olarak limitlerde kullanmıyoruz. %100 gazlamıyoruz. Sonuçta kimseyi riske almak istemiyoruz. Hey maşallah be!
Aynen. Yakaladım. Şimdi bu hissiyatı arkadaşlar kusura bakmasın herhangi bir VAG grubu araçtan Yok böyle veya bir şey. birçok bir BMW veya Honda grubu araçtan almanız çok zor. Bu ses, bu hissiyat gerçekten çok özel. Şu an seyirde kapattığımız için önce hafif kafadan kayar gibi oluyor araç. Sonrasında kilit ciddi anlamda içeri çekiyor, zaten sana da hissettirmiştir. Acayip. Çok da ilginç bir sürüş karakteri var gerçekten. Yani ben yandan bile hissedebiliyorum o tutunmanın farklılığını. Evet. Bir dönüş yolunda sen de mi kullanırsın? Aynen, ben de denemek istiyorum. Kendi çapımda bir kullanayım bakalım. Bu soyu şimdi ben giydim. Tabiri caizse. Çünkü hakikaten bu giymelik bir araba. Üstünüze resmen geçiriyorsunuz arabayı. Şu anda o durumdayız. Ben de başladım. Tabii seninki gibi ben aracı çok fazla tanımadığım için böyle fazla abartmayacağım. Ama genelde bir karakterinden bahsetmek istiyorum tabii ki. Şimdi şu anda bayağı sakin bir sürüşüm var ama şöyle hafif hafif ısınalım değil mi? Isınma turları atalım yavaş yavaş. Ya burası çok virajlı bir yol tabii. Evet. Gaza çok güzel tepki veriyor. Anında şak diye tepki veriyor. O da tabii Ferrari Throttle'ın da etkisi. Aynen. Vitesleri nasıl buldun? Vitesleri de çok beğendim. Kemikli Evet. ama net bir geçiş. Direksiyonun tepkileri de çok güzel. Yani Alfa Romeo'nun amacı nedir? Özellikle bu aracın amacı nedir? Sportif kullanım, yolu hissetmek. Bunların her şeyini yapıyor. Zaten koltukları muazzam. Sarıyor felaket bir şekilde. O yüzden bu hisleri çok kuvvetli. Ses deseniz zaten 100 kez söyledik. Bir daha söyleyelim. 101 olsun. Muazzam. O yüzden her şeyi hissettiriyor fazlasıyla. Pedal da mesela güzel bir şekilde. Mesela debriyaj pedalı biraz sert ama bu kavraması kısa ve net bir şekilde bir şeye alıyor. O da hoşuma gitti. Güzel. Hafif mesela bir kayma hissi var ama böyle tedirgin etmiyor. Çok güzel. Tatlı, tam onu size hissettirecek şekilde, virajı hissettirebilecek şekilde bir kayma düzeyi var. O da ayrı güzel. Frenler de yerinde. Frenler de çok O güzel. kadar gazlamamıza rağmen Aynen. hani yine frenler yerinde duruyor. Aynen. Yanda insan tabii doğaldır. Daha tedirgin olur böyle. Ama burada gelince diyorsun ki tamam, neden böyle basıyor? Neden bu şekilde kullanıyor? Hemen şak diye anlıyorsun bu araçta. Son virajımıza da geldik. Bunu da alalım. Ve artık yayınımızı bitirelim. Ve bu dehşet araçla biz biraz daha kullanalım. Siz de tekrar izleyin. Abi 4 yapraklı yonca senin olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet.